Tantra dünyası. Sutralar. Devi sorar. Ah Shiva, senin gerçekliğin nedir? Bu harikalarla dolu evren nedir? Tohumu ne oluşturur? Evrensel çarkın merkezinde kim vardır? Biçimleri istila eden biçim ötesi bu yaşam nedir? Zamanın ve mekanın, isimlerin ve tanımların ötesinde olana nasıl tamamen girebiliriz? Kuşkularımı gider. Giriş niteliğinde birkaç söz. İlk önce Vigyan Bahirav Tantra dünyası düşünsel değildir, felsefi değildir. Onun açısından öğreti anlamsızdır. O yöntemle teknikle ilgilenir. Kesinlikle ilkelerle değil. Tantra sözcüğü teknik, yöntem, yol anlamına gelir. Yani felsefi değildir. Bunu aklına yaz. Düşünsel soru ve sorunlarla ilgilenmez. Şeylerin, nesnelerin nedeniyle ilgilenmez. Nasılı ile ilgilenir. Gerçeğin ne olduğu ile ilgilenmez. Gerçeğe nasıl ulaşabileceği ile ilgilenir. Tantra teknik demektir. O nedenle bu bilimsel bir tezdir. Çünkü bilim neden ile ilgilenmez, nasıl ile ilgilenir. Felsefe ile bilim arasındaki temel fark budur. Felsefe şöyle sorar, bu varoluşun nedeni ne? Bilim ise şöyle sorar, bu varoluş nasıl gerçekleşti? Nasıl sorusunu sorduğun anda yöntem ve teknik önem kazanır. Teoriler anlamsızlaşır, deneyim merkeze yerleşir. Tantra bilimdir, felsefe değildir. Felsefeyi anlamak kolaydır çünkü yalnızca zekana gerek duyarsın. Dili anlayabiliyorsan, kavramı anlayabiliyorsan felsefeyi de anlayabilirsin. Değişmene gerek yoktur, dönüşmen gerekmez. Felsefeyi olduğun halinle anlayabilirsin ama Tantra'yı değil. Tantra için bir değişime ihtiyacın olacak, daha doğrusu bir dönüşüme. Sen farklı olmadığın sürece Tantra anlaşılamaz. Çünkü Tantra düşünsel bir girişim değil, bir deneyimdir. Yeni görüşlere açık ve hazır değilsen, deneyime karşı savunmasız değilsen sana gelmeyecektir. Felsefe zihin ile ilgilidir. Başın yeterlidir. Bütün olman gerekmez onu anlamak için. Tantra bütünlüğe ihtiyaç duyar oysa. Bu daha derin bir meydan okumadır. Bütün olarak onun içinde olmalısın. Parça parça değildir çünkü. Farklı bir yaklaşım, farklı bir tavırdır ve bu yüzden onu almak için farklı bir zihin gereklidir. Bu nedenle Devi görünürde felsefi sorular sorar. Tantra Devi'nin soruları ile başlar. Tüm sorular felsefi olarak çözülmeye çalışılabilir. Gerçekten de her soru iki şekilde çözülmeye çalışılabilir. Felsefi olarak ya da bütünsel olarak, düşünsel olarak ya da varoluşsal olarak. Örneğin biri aşk nedir diye sorarsa bunu düşünsel açıdan yaklaşabilir, onunla tartışabilir, teoriler öne sürebilirsin ya da özel bir varsayım ortaya koyabilirsin. Bir sistem, bir öğreti yaratabilirsin ve aşkı hiç bilmiyor olabilirsin. Öğreti ortaya koymak için deneyim gerekmez. Gerçekten de tam tersine ne kadar az bilirsen o kadar iyidir. Çünkü o zaman tereddüte düşmeden bir sistem önerebilirsin. Işığın ne olduğunu yalnızca kör biri kolaylıkla tanımlayabilir. Bilmediğin zaman cesursundur. Cehalet her zaman cesurdur. Bilgi tereddüt eder. Ve ne kadar çok bilirsen, ayaklarının altındaki zeminin çözüldüğünü o kadar iyi hissedersin. Ne kadar çok bilirsen, ne kadar cahil olduğunu o kadar çok hissedersin. Ve gerçekten bilgi olanlar cahilleşirler. Çocuklar kadar saf olurlar ya da ahmaklar kadar aptal. Ne kadar az bilirsen o kadar iyidir. Felsefi olmak, dogmatik olmak, öğretici olmak. Bu kolaydır. Bir sorunla düşünsel olarak uğraşmak çok kolaydır. Ama bir sorunla varoluşsal olarak uğraşmak, o sorun hakkında yalnızca düşünmek değil, onu yaşamak, kendine onun sayesinde dönüşme izni vermek. Bu zordur. Yani aşkı bilmek için aşık olunmalıdır. Bu tehlikelidir çünkü aynı kalmayacaksındır. Deneyim seni değiştirecektir. Aşka girdiğin an farklı bir kişiliğe bürünürsün. Aşktan çıktığın zaman eski yüzünü tanıyamazsın. O yüz sana ait değildir. Bir devamsızlık olmuştur. Şimdi bir boşluk vardır. Eski kişi ölmüş, yerine yeni kişi gelmiştir. Yeniden doğum denilen şey budur. 2 kere doğmak. Tantra felsefi olmayandır. O varoluşsaldır.
Bu yüzden Devi felsefi görünen sorular sorar elbette ama Shiva onları o şekilde yanıtlamaz. Bu yüzden başlangıçta anlamak daha iyidir. Aksi halde şaşırırsın çünkü Shiva tek bir soruyu bile yanıtlamaz. Devi'nin sorduğu onca soruyu Shiva yanıtlamaz hiç ama yine de yanıt verir ve gerçekten bu soruları yalnızca o yanıtlamıştır. Başkası değil ama başka bir düzlemde. Devi, senin gerçekliğin nedir efendim diye sorar. Buna yanıt vermeyecektir Shiva. Yanıt vermek şöyle dursun, tam tersine bir teknik önerecektir. Eğer Devi bu tekniği uygularsa onun gerçekliğini anlayacaktır. Bu yüzden yanıt dolaylıdır, doğrudan değildir. Shiva ben kimim sorusunun yanıtını vermeyecektir. Bir teknik önerecektir. Yap, anlarsın diyecektir. Tantra için yapmak bilmektir ve başka tür bir biliş yoktur. Bir şey yapmadığın sürece, değişmediğin sürece, farklı bir açıdan bakmadığın, farklı bir açı kullanarak bakmadığın ya da farklı olmadığın sürece, düşünsel olandan tamamen farklı bir boyutta hareket etmediğin sürece yanıt yoktur. Bir soru sorarsın, felsefe sana bir yanıt verir. Seni tatmin eder ya da etmez. Seni tatmin ederse felsefeye inanmaya başlarsın ama aynı kalırsın. Tatmin etmezse inanacak başka bir felsefe aramaya başlarsın. Ama aynı kalırsın, hiç dokunulmamış, hiç değişmemiş olarak kalırsın. Yani bir Hindu, bir Müslüman, bir Hristiyan ya da bir Jaina olman hiç fark etmez. Hindu, Müslüman ya da Hristiyan maskesinin arkasındaki gerçek insan aynıdır. Yalnızca sözler ya da giysiler değişir. Kiliseye, tapınağa ya da camiye giden insan aslında aynı insandır. Yalnızca yüzler değişir ve bunlar sahte yüzlerdir. Bunlar maskedir. Maskelerin arkasında aynı insanı bulursun. Aynı öfkeyi, aynı saldırganlığı, aynı şiddeti, aynı açgözlülüğü, aynı şehveti. Her şey aynıdır. Müslüman cinselliği Hindu cinselliğinden farklı mıdır? Hristiyan vahşeti Hindu vahşetinden farklı mıdır? Aynıdır. Gerçeklik aynı kalır, yalnızca giysiler değişir. Tantra senin giysilerinle ilgilenmez, Tantra seninle ilgilenir. Bir soru sorarsan sana nerede olduğunu gösterir. Aynı zamanda nerede olursan ol göremediğini gösterir. Soru sorulmasının sebebi budur. Kör bir adam ışık nedir diye sorar ve felsefe ışığın ne olduğunu anlatmaya başlar. Tantra yalnızca şunu bilir. Bir adam ışık nedir diye soruyorsa bu ancak onun kör olduğunu gösterir. Tantra adam üzerinde çalışmaya başlar. Adamı değiştirir ki görebilsin. Tantra ışığın ne olduğunu söylemez. Tantra içgörüye nasıl ulaşılır, görmeye nasıl ulaşılır, görüşe nasıl ulaşılır bunu anlatır. Görüş oradaysa yanıt da orada olacaktır. Tantra sana yanıt vermez. Tantra sana yanıta ulaşmak için bir teknik önerir. Şimdi bu yanıt düşünsel bir yanıt olmayacaktır. Kör adama ışık hakkında bir şey söylersem bu düşünseldir. Kör adamın kendisini görme yeteneğine kavuşursa bu varoluşsaldır. Tantra'nın varoluşçu olduğunu söylerken bunu kastediyorum. Bu yüzden Shiva Devi'nin sorularını yanıtlamaz ama yine de yanıtlar. İlk husus budur. İkinci nokta. Bu farklı türden bir dildir. İçine girmeden önce onun hakkında bir şey bilmelisin. Tüm Tantra tezleri Shiva ile Devi arasında geçen diyaloglardır. Devi sorgular, Shiva da yanıtlar. Tüm Tantra tezleri bu şekilde başlar. Neden? Bu yönteme neden gerek var? Çok anlamlıdır. Bu öğretmen ile müridi arasında geçen bir diyalog değildir. İki aşık arasındaki diyalogtur. Tantra bu şekilde çok anlamlı bir şeye işaret eder. İki kişi arasında, öğretmen ile müridi arasında aşk olmadığı sürece derin öğretiler paylaşılamaz. Mürit ile öğretmen aşkı derinliğine yaşayan kişiler olmalılar. Ancak o zaman daha yüksek olan, ötede olan ifade edilebilir. Yani bu bir aşk dilidir. Mürit bir aşk tavrı içinde olmalıdır. Ama bu da yetmeyebilir çünkü dostlar da aşık olabilir. Tantra müridin alıcı olarak hareket ettiğini, bu yüzden müridin dişi alıcılığı olması gerektiğini söyler. Mürit olmak için kadın olman gerekmez ama dişilere özgü bir alıcılık tavrı içinde olmalısın.
Devi soru sorduğu zaman dişi tavır soruyor demektir. Peki dişi tavır üzerine bu vurgu nedendir? Erkek ile kadın yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da farklıdırlar. Bu yalnızca bedensel bir farklılık değil, aynı zamanda psikolojik bir farklılıktır. Dişi zihin alıcıdır, eksiksiz alıcılık, teslimiyet ve aşk demektir. Bir müridin dişi psikolojisine ihtiyacı vardır. Aksi halde öğrenemez. Sorabilirsin ama açık değilsen yanıt alamazsın. Bir soru sorabilirsin ve yine de kapalı kalırsın. O zaman yanıt sana tesir edemez. Kapıların kapalıdır, ölüsündür, açık değilsindir. Dişi alıcılık, içsel derinlik olarak rahim benzeri bir alıcılıktır. Aslında bu kadar da kolay da ifade edilemez. Burada çok daha fazlası kastedilmektedir. Bir kadın yalnızca bir şey almaz. Aldığı anda, aldığı her neyse o kadın bedeninin bir parçası olur. Bir tohum alınmıştır. Kadın gebe kalır. Gebe kaldığı an tohum dişi bedenin bir parçası olur. Tohum yabancı değildir artık, dışarılıklı değildir, soğurulmuştur. Artık tohum anneye eklenen bir şey değil, annenin bir parçası olur, anne gibi yaşar. Tohumu almakla yetinmemiş, dişi beden onu yeniden yaratmıştır. Böylelikle tohum büyümeye başlar. Bir müridin rahim benzeri alıcılığa ihtiyacı vardır. Alınan her ne ise ölü bilgi olarak toplanmamalıdır. İçinde büyümelidir. İçinde kan ve kemik olmalıdır. Artık bir parçan olmalıdır, büyümelidir. Bu büyüme seni, alıcıyı değiştirir, dönüştürür. İşte bu yüzden Tantra bu yöntemi kullanır. Her tez devinin bir soru sorması ve Shiva'nın ona yanıt vermesiyle başlar. Devi Shiva'nın eşidir, dişil parçasıdır. Bir şey daha. Artık çağdaş psikoloji, özellikle de derinlik psikolojisi erkeğin hem erkek hem kadın olduğunu söylemektedir. Kimse yalnızca erkek ya da yalnızca kadın değildir. Herkes çift cinsiyetlidir. İki cins de oradadır. Bu batıda çok yeni bir araştırmadır ama Tantra için bu binlerce senedir temel kavramlardan biri olmuştur. Shiva'nın yaratıcılık tanrıçası olarak resimlerini görmüşsündür. Yarı erkek, yarı kadın. Tüm insanlık tarihinde buna benzer başka kavram yoktur. Shiva yarı erkek, yarı kadın olarak tasvir edilir. Yani Devi yalnızca bir eş değildir, Shiva'nın diğer yarısıdır. Ve bir mürit mürşidinin diğer yarısı haline gelmediği sürece kendisine yüksek öğretileri, ezoterik yöntemleri aktarmak imkansızdır. Bir olduğun zaman hiç kuşku yoktur. Mürşit ile bir olduğun zaman, öylesine eksiksiz bir biçimde, öylesine derinlemesine bir olduğun zaman hiçbir tartışma, hiçbir mantık, hiçbir sebep yoktur. İnsan basitçe soğurur, insan rahim olur ve o zaman öğretiler içinde büyür, seni değiştirir. İşte bu yüzden Tantra aşk dilinde yazılmıştır. Aşk dili hakkında bir şey anlaşılmalıdır. İki tür dil vardır. Mantık dili ve aşk dili. Bu iki dil arasında temel farklılıklar vardır. Mantık dili saldırgan, tartışmacı ve şiddet doludur. Mantık dilini kullanırsam zihnine karşı saldırgan olurum. Seni ikna etmeye, dönüştürmeye, seni kuklalaştırmaya çalışırım. Benim savım doğrudur ve seninki yanlıştır. Mantık dili ben merkezcidir. Ben haklıyım, sen haksızsın. Bu yüzden benim haklılığımı, senin haksızlığını kanıtlamalıyım. Bu dilde ben seninle değil, kendi egomla ilgileniyorum sadece. Benim egom da her zaman doğrudur. Aşk dili tamamen farklıdır. Kendi egomla ilgilenmem, seninle ilgilenirim. Bir şey kanıtlamakla, egomu güçlendirmekle ilgilenmem. Sana yardım etmekle ilgilenirim. Büyümene yardım etmek, dönüşmene yardım etmek, yeniden doğmana yardım etmek bir sevecenliktir. İkinci olarak mantık her zaman düşünsel olacaktır. Kavramlar ve ilkeler önemli olacaktır. Tartışmalar önemli olacaktır. Aşk dilinde söylenenlerse o kadar önemli değildir. Daha çok söylenmeyen önemlidir. Taşıyıcı sözcük önemli değildir. İçerik, mesaj önemlidir. Bu bir yüreğin diğer bir yürekle sohbetidir. Zihinle zihnin tartışması değil, bu bir münazara değildir, bu bir paylaşımdır. Bu yüzden az bulunur. Devi Shiva'nın kucağında oturup sorar, Shiva da yanıt verir. Bu bir aşk diyaloğudur.
çatışma değildir. Sanki Shiva kendi kendisiyle konuşmaktadır. Aşkın bunca vurgulanmasının sebebi nedir? Peki aşk dilinin sebebi nedir? Ustana aşıksan Gestalt değişir, farklı olur. O zaman ustanın sözcüklerini sadece işitmemekte aynı zamanda ustayı içmektesindir. O zaman sözcükler anlamsızlaşır. Gerçekten de sözcüklerin arasındaki sessizlik daha anlamlı da olur. Onun söylediği anlamlı da olabilir, anlamsız da. Ama gözleri, jestleri, sevecenliği, aşkıdır anlamlı olan. İşte bu yüzden Tantra'nın sabit bir yöntemi, bir yapısı vardır. Her tez devinin sorması ve Shiva'nın yanıtlamasıyla başlar. Orada hiçbir tartışma yaşanmaz, sözcükler boşa harcanmaz. Çok basit gerçeklerin ifade edilmesi görülür sadece. İkna etme çabası içinde olmayan, yalnızca aktarmak isteyen kısa mesajlar söz konusudur. Shiva'nın karşısına bir soruyla ama kapalı bir zihinle çıkarsan sana bu şekilde yanıt vermeyecektir. İlk önce kapalılığının kırılması gerekir. Bu durumda onun saldırgan olması gerekecektir. Ön yargılarının çözülmesi, eski fikirlerinin yok edilmesi gerekecektir çünkü. Geçmişinden tamamen arındırılmadığın sürece sana hiçbir şey verilmez. Ama eşi Devi konusunda bu böyle değildir. Devi'nin geçmişi yoktur. Hatırla, aşkın derinliklerindeyken zihnin var olmayı bırakır. Geçmiş yoktur. Her şey şimdiki ana dönüşür. Aşıksan var olan tek zaman şimdiki zamandır. Şimdi her şeydir. Geçmiş yoktur. Gelecek yoktur. Bu yüzden Devi açıktır. Savunma yoktur. Temizlenmesi gereken, yok edilmesi gereken hiçbir şey yoktur. Zemin hazırdır. Bir tohumun bırakılması yeterlidir. Zemin yalnızca hazır değil, açık ve alıcıdır da, gibi bırakılmaya arzulamaktadır. Bu yüzden tartışacağımız bütün bu deyişler kısa olacaktır. Onlar yalnızca sutralardır ama Shiva'nın verdiği her sutra, her kısa mesaj bir vedaya, bir İncil'e, bir Kur'an'a bedeldir. Her cümle daha büyük bir yazmanın temeli olabilir. Yazmalar mantıksaldır. Önermeli, savunmalı, tartışmalısın. Burada tartışma yoktur. Yalnızca basit aşk ifadeleri vardır. Üçüncü olarak, Vigyam Bahirav Tantra sözcükleri bilincin ötesine gitme tekniği anlamına gelir. Vigyam bilinç demektir. Bahirav bilincin ötesindeki durum demektir. Ve Tantra yöntem demektir. Bilincin ötesine gitme yöntemi. En üstün öğreti budur. Öğreti olmayan bir öğretidir üstelik. Biz bilinçsiziz. Bu yüzden tüm dinsel öğretiler bilinçsizliğin ötesine gitmekle, bilinçli olmakla ilgilenir. Örneğin Krishnamurti, Zen, hepsi daha fazla bilinç yaratma ile ilgilenir. Çünkü biz bilinçsiziz. Bu yüzden şunu sormalısın kendine. Nasıl daha farkında, daha uyanık olunur? Bilinçsizlikten bilince nasıl ilerlenir? Ama Tantra bunun bir ikilik, dualite olduğunu söyler. Bilinçsizlik ve bilinç, bilinçsizlikten bilince girmek, bir ikilikten diğerine gitmektir. İkisinin de ötesine geçilmelidir. İkisinin de ötesine geçmediğin sürece asla nihai olana ulaşamazsın çünkü. Bu yüzden ne bilinçsiz ne de bilinçli ol. Sadece ötesine git. Ol yeter. Ne bilinçli ne bilinçsiz ol. Yalnızca ol. Bu yoganın ötesine gitmektir. Zen'in tüm öğretilerin ötesine gitmektir. Vigyan bilinçsizlik demektir ve Bahirav özel bir terimdir. Öteye gitmiş biri için kullanılan tantra terimidir. İşte bu yüzden Shiva Bahirav, Devi Bahiravi olarak bilinir. İkiliklerin ötesine geçmiş olanlar yani. Ancak aşk bizim bu deneyimlerimize dair bir fikir verebilir. İşte bu yüzden aşk tantrik bilgeliğe aktarmak için en temel araç olmuştur. Bizim deneyimlerimizde ikiliğin ötesine geçmenin ancak aşkla mümkün olduğunu söyleyebiliriz. İki insan aşık olduğunda, onun derinliklerine indiklerinde gittikçe daha az iki olurlar, gittikçe daha fazla bir olurlar. Ve öyle bir nokta gelir, öyle bir zirveye erişilir ki yalnızca görüntüde iki kişidirler, içten içe birdirler, ikilik aşılmıştır. İsa'nın Tanrı aşktır deyişi ancak bu açıdan anlamlıdır. Aksi halde bir şey ifade etmez.
Bizim deneyimimizde Tanrı'ya en yakın olan hal aşk halidir. Hristiyanların yorumladıkları şekliyle Tanrı'nın sevgi dolu olması değil, Tanrı'nın sana karşı babacan bir sevgisi olması değil, saçmalık, Tanrı aşktır cümlesi tantrik bir bildiridir. Bizim deneyimimizde Tanrı'ya ilahi olana en çok yaklaşan tek gerçekliğin aşk olduğu anlamına gelir. Neden? Çünkü aşkta birlik hissedilir. Bedenler yine iki tanedir ama bedenlerin ötesinde bir şey birleşir, bir olur. İşte bu yüzden cinsellik bu kadar çok özlenir. Asıl özlenen birliktir ama o birlik cinsel birlik değildir. Cinsellikte iki beden yalnızca aldatıcı bir birlik hissi duyar ama bir değildirler, yalnızca birleşmişlerdir. Ama tek bir an için iki beden birbirlerinde kendilerini unuturlar ve belirli bir fiziksel birlik hissedilir. Bu hasret kötü değildir ama bunda durmak tehlikelidir. Bu hasret birlik hissetmek için daha derin bir arzuyu gösterir. Aşkta daha yüksek bir düzlemde içsel olan hareket eder, diğerine karışır ve bir birlik hissi oluşur. İkilik çözülür. Bahirava'nın durumunun ne olduğunu ancak bu ikili olmayan aşkta görebiliriz. Bahirava'nın durumunun geri dönüşü olmayan mutlak aşk olduğunu, aşk zirvesinden düşüş olmadığını söyleyebiliriz. Bu daima zirvede kalmaktır. Shiva'nın ikametgahı Kailash olarak bilinir. Bu simgeseldir. O en yüksek, en kutsal zirvedir. Onu Shiva'nın ikametgahı saymışızdır. Oraya gidebiliriz ama geri dönmemiz gerekir. Bizim ikametgahımız değildir. Bir haç yolculuğuna çıkabiliriz ancak bu bir tertiyatra olur. Bir haç yolculuğu bir ziyaretgah yani. Bir anlığına en yüksek zirveye dokunabiliriz. Sonra geri dönmemiz gerekir. Aşkta bu kutsal yolculuk yaşanır ama herkes için geçerli değildir. Çünkü neredeyse hiç kimse cinselliğin ötesine geçmez. Bu yüzden vadide, karanlık vadide yaşamaya devam ederiz. Bazen biri aşk zirvesine ilerler ama sonra geri düşer. Çünkü orası baş döndürücüdür. O öylesine yüksek, sen öylesine alçaksındır ki. Orada yaşamak öylesine güçtür ki. Aşık olanlar daima aşık olmanın ne kadar güç olduğunu bilirler. İnsanın tekrar tekrar aşağı inmesi gerekir. Orası Shiva'nın ikametgahıdır. Yalnızca o orada yaşar. Orası onun evidir. Bir Bahirav aşk içinde yaşar. İkametgahı odur. Onun ikametgahı dediğim zaman artık onun aşkın farkında bile olmadığını kastediyorum. Çünkü Kailash'ta yaşıyorsan bunun Kailash zirve olduğunun farkında değilsindir. Zirve bir ova olur. Shiva aşkın farkında değildir. Biz aşkın farkındayız çünkü biz aşksızlıkta yaşıyoruz ve zıtlık yüzünden aşkı hissediyoruz. Shiva aşkın ta kendisidir. Bahirav hali insanın aşk olduğu anlamına gelir. Aşık değil. İnsan aşk haline geldiğinde zirvede yaşar. Zirve onun ikametgahı olmuştur artık. Bu en yüksek zirveyi nasıl mümkün kılmalı? İkiliğin ötesinde, bilinçsizliğin ötesinde, bilincin ötesinde, bedenin ötesinde, ruhun ötesinde, dünyanın ötesinde, bu sözde mokşanın, özgürleşmenin ötesinde. Bu zirveye nasıl ulaşmalı? Bunun tekniği tantradır ama tantra saf tekniktir. Bu yüzden anlamak güç olacaktır. İlk önce Devi'nin sorduğu soruları anlayalım. Ah Shiva, gerçekliğin nedir? Neden bu soru? Sen de bu soruyu sorabilirsin ama onunkiyle aynı anlamı taşımaz. Bu yüzden Devi'nin neden gerçekliğin nedir diye sorduğunu anlamaya çalış. Devi derin bir aşk içindedir. Derin bir aşka daldığında ilk defa içsel gerçeklik ile karşılaşırsın. O halde Shiva biçim değildir. O halde Shiva beden değildir. Aşık olduğunda aşığının bedeni uzaklaşır, yok olur. Artık biçim kaybolur ve biçimsiz olan ortaya çıkar. Bir boşlukla karşı karşıyasındır. İşte bu yüzden aşktan bu kadar korkarız. Bir bedenle yüzleşebiliriz, bir yüzle yüzleşebiliriz, bir biçimle yüzleşebiliriz ama boşlukla yüzleşmekten korkarız. Birine aşık olduğunda, gerçekten aşık olduğunda, aşık olduğun kişinin bedeni yok olacaktır.
Bazı doruk anlarında biçim çözülür ve aşığın aracılığı ile biçimsizliğe girersin. İşte bu yüzden korkarsın. Bu dipsiz bir boşluğa düşmektir. Bu yüzden şu soru basit bir merak değildir. Ah Shiva, gerçekliğin nedir? Devi biçime aşık olmuş olmalıdır. Her şey bu şekilde başlar. Bu adamı bir erkek olarak sevmiş olmalıdır ve şimdi aşk olgunlaştığında, aşk çiçek verdiğinde bu adam yok olmuştur, biçimsiz olmuştur, artık hiçbir yerde bulunamamaktadır. Ah Shiva, gerçekliğin nedir? Bu çok yoğun bir aşk anında sorulmuş bir sorudur. Ve sorular doğduğu zaman içinde soruldukları zihin durumuna göre farklılaşabilirler. Bu yüzden durumu sorunun sorulduğu ortamı zihninde iyi tasarla. Devi şaşkın durumdadır. Shiva kaybolmuştur. Aşk zirvesine ulaştığında aşık yok olur. Bu neden olur? Bu olur çünkü aslında herkes biçimsizdir. Sen bir beden değilsin. Bir beden gibi hareket edersin, bir beden olarak yaşarsın ama sen bir beden değilsin. Birini dıştan gördüğümüz zaman o bir bedendir. Aşk derine işler. O zaman kişiyi dıştan görmeyiz. Aşk bir insanı, insanın kendini içten görebildiği gibi görebilir. O zaman biçim kaybolur. Rinzaya adlı bir zen keşişi aydınlandığında sorduğu ilk şey şu oldu. Bedenim nerede? Bedenim nereye gitti? Aramaya başladı. Müritlerini çağırdı ve şöyle dedi. Gidip bedenimin nerede olduğunu bulun. Bedenimi kaybettim. O biçimsizliğe girdi. Sen de biçimsiz bir varlıksın ama kendini doğrudan değil, başkalarının gözlerinden tanıyorsun. Ayna aracılığı ile tanıyorsun. Bir gün aynaya bakarken gözlerini kapatıp düşün. Ayna olmasaydı yüzünü nasıl bilebilirdin? Ayna olmasaydı yüz de olmazdı. Senin yüzün yok, sana yüz veren aynalar. Hiç ayna olmayan bir dünya hayal et. Yalnızsın. Hiç ayna yok. Ayna görevi yapan başkalarının gözleri bile yok. Issız bir adada yalnızsın. Hiçbir şey seni yansıtamaz. O zaman bir yüzün olur mu? Ya da bir bedenin olur mu? Olamaz. Mümkün değildir. Kendimizi yalnızca başkaları aracılığıyla tanıyoruz. Halbuki başkaları ancak dışsal biçimi bilebilir. İşte bu yüzden onunla bir tutuluruz. Bir başka zen gizemcisi olan Hui Hai müritlerine şöyle dermiş. Meditasyon yaparken başını kaybedersen hemen bana gel. Başını kaybettiğin zaman hemen bana gel. Hiç baş olmadığını hissetmeye başladığın zaman korkma. Hemen bana gel. Doğru an budur. O zaman sana bir şey öğretilebilir. Bir baş varken öğreti imkansızdır. Baş hep araya girer. Devi Shiva'ya sorar. Ah Shiva, gerçekliğin nedir? Sen kimsin? Biçim yok olmuştur. Soru buradan doğar. Aşkta diğerine kendisi olarak girersin. Yanıt veren sen değilsin. Bir olursun ve ilk defa bir boşlukla tanışırsın. Biçimsiz bir varlık. İşte bu yüzden yüzyıllar boyunca Shiva'nın heykellerini, resimlerini yapmıyoruz. Yalnızca Shivalinga yapıyoruz. Simgeyi. Shivalinga yalnızca biçimsiz bir biçimdir. Birine aşık olduğunda, birine girdiğinde o yalnızca aydınlık bir varlık olur. Shivalinga yalnızca aydınlık bir varlıktır. Yalnızca bir ışık halesidir. İşte bu yüzden Devi gerçekliğin nedir diye sorar. Bu harikalarla dolu evren nedir? Evreni biliyoruz ama onu hiç harikalarla dolu olarak tanımadık. Bunu çocuklar bilir, aşıklar bilir. Bazen şairler ve deliler bilir. Bizler dünyayı harikalarla dolu olarak bilmeyiz. Her şey tekrarlardan ibarettir. Harikalar yoktur, şiir yoktur. Yalnızca dünya vardır. İçinde bir şarkı yaratmaz, içinde bir dans yaratmaz, içindeki şiiri doğurmaz. Tüm evren mekanik görünür. Çocuklar ona şaşkınlık dolu gözlerle bakar oysa. Gözler şaşkınlık dolu iken evren de harikalarla doludur. Aşık olduğunda bir kez daha çocuk gibi olursun. İsa der ki, ancak çocuk gibi olanlar Tanrı'nın krallığına girebilecektir. Neden? Çünkü evren harika değilse sen de dindar değilsindir de ondan. Bu durumda evrenin açıklanması gerekir. O zaman yaklaşımın bilimseldir.
Evren ya bilinir ya bilinmez ama her an bilinir olabilecekken bilinmez. Bilinemez demek değildir bu. Evren ancak gözlerin şaşkınlıkla dolu olduğunda bilinemez olur, bir gizem olur. Devi şöyle der: bu harikalarla dolu evren nedir? Aniden kişisel bir sorudan çok kişiler üstü bir soruya sıçranır. Senin gerçekliğin nedir diye sormaktayken birden şöyle sorar: bu harikalarla dolu evren nedir? Biçim yok olduğu zaman aşığın evren olur, biçimsiz sonsuz olur. Aniden devi Şiva hakkında bir soru sormamış olduğunu fark eder. O tüm evren hakkında bir soru sormaktadır. Artık Şiva evrenin ta kendisi olmuştur. Artık tüm yıldızlar onun içinde hareket etmektedir ve tüm gök kubbe, tüm uzay onunla çevrelenmiştir. Artık o büyük, içine alan bir faktördür. Büyük kuşatan, Karl Jaspers, Tanrı'yı büyük kuşatan olarak tanımlamıştır. Aşka daldığın zaman, aşkın derin, samimi dünyasına daldığın zaman birey yok olur, biçim yok olur ve aşık yalnızca evrene açılan bir kapı olur. Merakın bilimsel bir merak olabilir, o zaman ona mantıkla yaklaşman gerekir. O zaman biçimsizliği düşünmemelisin. O zaman biçimsizliğe karşı dikkatli ol. O zaman biçimle yetin. Bilim hep biçimle ilgilidir. Bilimsel zihne biçimsiz bir şey önerilirse onu kesip biçime kavuşturacaktır. Biçim almadığı sürece anlamsızdır çünkü. İlk önce bir biçim var, belirli bir biçim. Ancak o zaman sorgulama başlayabilir. Aşktaysa biçim varsa anlam yoktur. Biçimi çöz. Her şey biçimsiz olduğunda, sınırsız olduğunda, her şey birbirine girdiğinde, tüm evren bir olduğunda ancak o zaman harikalarla dolu bir evrendir bu. Tohumu ne oluşturur? Sonra devi devam eder ve yine sorar: tohumu ne oluşturur? Bu biçimsiz, harikalarla dolu evren nereden gelmektedir? Kaynağı nedir? Yoksa kaynağı yok mudur? Tohum nedir? Evrensel çarkın merkezinde kim var? Diye sorar devi. Bu çark döner döner. Bu büyük değişim, bu daimi akış ama çarkın merkezi kimdir? Eksen merkez, kıpırtısız merkez nerededir? Yanıt almak için susmaz, birine sormuyormuş gibi, kendi kendine konuşuyormuş gibi sormaya devam eder. Biçimleri istila eden biçim ötesindeki bu yaşam nedir? Mekanın ve zamanın, isimlerin ve tanımların ötesinde olana nasıl tamamen girebiliriz? Kuşkularımı gider. Vurgu sorular üzerinde değil, kuşkular üzerindedir. Kuşkularımı gider. Bu çok önemlidir. Düşünsel bir soru soruyorsan, sorununu çözebilecek çok kesin bir yanıt istiyorsundur. Ama devi şöyle der: kuşkularımı gider. Aslında yanıt istememektedir. Zihninin dönüşmesini istemektedir. Çünkü kuşkulu bir zihin ne yanıt verilirse verilsin, şüphe eden bir zihin olarak kalacaktır. Bunu aklından çıkarma. Kuşkulu bir zihin, şüphe eden bir zihin olarak kalacaktır. Yanıtların önemi yoktur. Sana yanıt versem dahi eğer şüphe duyan bir zihnin varsa yanıttan kuşku duyarsın. Sana bir başka yanıt versem ondan da şüphe edeceksin. Kuşkulu bir zihnim var. Kuşkulu bir zihin her şeye bir soru işareti eklediğin anlamına gelir. Bu yüzden yanıtlar işe yaramaz. Bana dünyayı kim yarattı diye sorarsın. Ben de sana dünyayı A yarattı derim. O zaman sen şöyle soracaksın: A'yı kim yarattı peki? Bu yüzden asıl mesele soruların nasıl yanıtlanacağı değil. Asıl mesele kuşkulu zihnin nasıl değiştirileceği, şüphe etmeyen bir zihnin nasıl yaratılacağı ya da güven dolu bir zihnin. Bu yüzden devi şöyle söyler: kuşkularımı gider. 2-3 şey daha. Bir soru sorduğunda bunu pek çok sebep yüzünden soruyor olabilirsin. Birincisi, belki sadece bir teyit istiyorsundur. Yanıtı zaten biliyorsundur. Yanıtın vardır. Yalnızca yanıtının doğru olduğunun onaylanmasını bekliyorsundur. O zaman sorun yanlıştır, sahtedir, bir soru değildir. Soruyu kendini değiştirmeye hazır olduğun için değil, yalnızca meraktan soruyorsundur. Zihin sorgulamaya devam eder. Zihinde sorular bir ağacın üzerindeki yapraklar gibidir. Zihnin doğası budur, sorgulamak. Bu yüzden sorgular durur.
neyi sorguladığının önemi yoktur. Zihin verilen her şeyden bir soru yaratır. O, öğütecek ve sorular yaratacak bir makinedir. Bir soru yanıtlanınca zihin bu yanıttan da pek çok soru yaratacaktır. Tüm felsefe tarihi böyle oluşmuştur. Bertrand Russell çocukluğunda bir gün felsefenin tamamını anlayacağı, tüm soruların yanıtlanacak kadar olgunlaştığı bir gün geleceğini düşündüğünü hatırlar. Sonra 80 yaşındayken şöyle der: "Sorularımın hala çocukluğumdaki gibi yerli yerinde durduğunu söyleyebilirim. Bu felsefe teorileri yüzünden başka hiçbir soru doğmadı." Bu yüzden şöyle der: "Gençken felsefenin nihai yanıt arayışı olduğunu söylerdim. Artık bunu söyleyemiyorum. Felsefe sonsuz sorular arayışıdır." Bu yüzden bir soru, bir yanıt ve pek çok soru yaratır. Sorun kuşku duyan zihindir. Devi şöyle der: "Sorularıma aldırma, çok şey sordum. Gerçekliğin nedir? Bu harikalarla dolu evren nedir? Tohumu ne oluşturur? Evrensel çarkın merkezinde kim vardır? Biçimin ötesindeki yaşam nedir? Ona zamanın ve mekanın ötesinde eksiksiz olarak nasıl gireriz? Ama sen benim sorularımı aldırma. Bırak kuşkularım kalmasın. Bu soruları soruyorum çünkü onlar zihnimde. Onları yalnızca sana zihnimi göstermek için soruyorum. Onları fazla dikkate alma. Gerçekten de yanıtlar ihtiyacı gidermeyecek. Benim asıl ihtiyacım kuşkularımın kalmamasıdır." Ama kuşkular nasıl yok edilebilir? Herhangi bir yanıt işe yarar mı? Senin kuşkularını yok edecek herhangi bir yanıt var mı? Zihin kuşkudur. Zihin kuşku duyan değildir. Zihnin bizzat kendisi kuşkudur. Zihin çözülmediği sürece kuşkular yok edilemez. Shiva yanıt verir. Onun yanıtları tekniklerdir. En eski, en kadim teknikler. Ama onlara aynı zamanda en yeni de diyebilirsin. Çünkü onlara hiçbir şey eklenemez. Onlar eksiksizdir. 112 teknik. Her olasılığı kapsar. Zihni temizlemenin, zihni aşmanın her yolunu. Shiva'nın 112 yöntemine tek bir yöntem bile eklenemez. Ve bu kitap Vigyan Bahirav Tantra 5000 yıllıktır. Hiçbir şey eklenemez. Bir şey ekleme olasılığı yoktur. Kapsamlıdır, tamamdır. En eski ama en çağdaş ve en yeni olandır. Eski tepeler kadar eskidir. Yöntemler ezeli ve ebedi görünür ve güneşten önceki çiğ damlası kadar yenidirler. Çünkü öylesine tazedirler. İlk önce düşünsel olarak kavramaya çalışacağız. Ama zekanı yalnızca bir araç olarak kullan, bir efendi olarak değil. Onu bir şey anlamak için bir araç olarak kullan ama onunla engeller yaratma. Bu teknikler hakkında konuşurken geçmiş bilgini, bilişini, topladığın her tür bilgiyi bir kenara bırak. Onları kenara bırak. Onlar yalnızca yolda birikmiş tozlar. Unutma, Tantra saf bilimdir. Bir Hindu ya da Müslüman ya da Farsi ya da herhangi bir şey olabilirsin. Tantra dinine hiç dokunmaz. Tantra dinin sosyal bir mesele olduğunu söyler. Bu yüzden hangi dine ait olursan ol, bununla ilgisi yoktur. Ama kendini dönüştürebilirsin ve bu dönüşümün bilimsel metodolojiye ihtiyacı vardır. Hasta olduğun zaman, hasta düştüğün zaman, tüberküloza ya da başka bir şeye yakalandığın zaman Hindu ya da Müslüman olman fark etmez. Tüberküloz Hinduizmine, Müslümanlığına, siyasi, sosyal ya da dini inançlarına aldırmaz. Tüberkülozun bilimsel olarak tedavi edilmesi gerekir. Sen cahilsin, sen çelişki içindesin, sen uykudasın. Bu bir hastalıktır, tinsel bir hastalık. Bu hastalık Tantra tarafından tedavi edilebilir. Seninle ilgisi yoktur, inançlarınla ilgisi yoktur. Senin bir yerde, başkasının başka yerde doğmuş olması yalnızca bir tesadüftür. Tantra anlaşılmamıştır. Tantra yanlış anlaşılmıştır. Öylesine derin, öylesine yüksektir ki bu doğaldır. Öte yandan Tantra ikiliğin ötesine geçtiği için duruş noktası ahlak dışıdır. Lütfen bu sözcüğü anla. Ahlaklı, ahlaksız, ahlak dışı. Ahlaklılığı anlarız, ahlaksızlığı anlarız ama bir şey ahlak dışı ise anlamak güçleşir. İkisinin de ötesindedir. Tantra ahlak dışıdır. Şu şekilde bak, bir ilaç gibi, ilaç ahlak dışıdır.
Ne ahlaklı ne ahlaksızdır çünkü. Onu bir hırsıza verirsen faydalı olur. Onu bir azize verirsen faydalı olur. Hırsız ile aziz arasında ayrım yapmaz. İlaç şöyle diyemez: bu bir hırsız, bu yüzden onu öldüreceğim. Bu bir aziz, bu yüzden ona faydalı olacağım. Bir ilaç bilimsel bir şeydir. Senin hırsız ya da aziz olman bir şey ifade etmez. Tantra ahlak dışıdır. Tantra der ki hiçbir ahlaka ihtiyaç yoktur. Belirli bir ahlaka ihtiyaç yoktur. Tam tersine sen ahlaksızsın çünkü çok rahatsız bir zihnin var. Bu yüzden Tantra bir ön koşul belirleyemez. Yani ilk önce ahlaklı olup sonra Tantra'yı uygulayabileceğini söyleyemez. Tantra bunun saçma olduğunu söyler. Biri hastadır, ateşi vardır, doktor gelir ve der ki ilk önce ateşi düşür, ilk önce sağlıklı ol, ancak o zaman sana ilaç verebilirim. Olan da budur işte. Bir hırsız azizle gelir ve der ki ben bir hırsızım, bana nasıl meditasyon yapacağımı söyle. Aziz der ki ilk önce mesleğini bırak, hırsız olarak kalırsan nasıl meditasyon yaparsın? Bir alkolik gelir ve der ki ben bir alkoliyim, nasıl meditasyon yapabilirim? Aziz der ki ilk koşul şu: alkolü bırak, ancak o zaman meditasyon yapabilirsin. Koşullar intihar halini alır. Adam alkolik, hırsız ya da ahlaksızdır çünkü huzursuz bir zihni vardır, hasta bir zihni vardır. Bunlar yan etkilerdir, hasta zihnin sonuçları. Bu şöyle tarif edilir: İlk önce iyileş, sonra meditasyon yapabilirsin. Ama o zaman meditasyona kimin ihtiyacı olur ki? Meditasyonun ilaç değeri vardır. O bir ilaçtır. Tantra ahlak dışıdır. Sana kim olduğunu sormaz. İnsan olman yeterlidir. Nerede olursan ol, ne olursan ol kabul edilirsin. Kendine uygun bir teknik seç. Bütün enerjini ona ada. Göreceksin ki bir daha asla eskisi gibi olmayacaksın.